Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz bu oturan amigurumi Among Us anahtarlıkları öreceğiz hep birlikte. İsterseniz anahtarlık olarak bu şekilde örebilirsiniz. Dilerseniz de normal sade Among Us'lar böyle örüp odalarınızda, masalarınıza süsleyebilirsiniz bu şekilde. Bu videomda yine yeni teknikler öğreneceğiz arkadaşlar. Öğreneceğimiz yeni teknikler arasında bakın şu teknik var. Oturur pozisyonda nasıl öreceğimizi anlatacağım size. Bu bacakları dikmeyeceğiz. Dikiş yok burada. Bacakları ördükten sonra birleştirip bu şekli verip örgümüze devam edeceğiz. Böylece bir bütünlük kazandıracağız anahtarlığımıza. Ben yine kullandığım ipin markasını videomun açıklama kısmına bırakıyorum. Ayrıca diğer Among Us tariflerimin linkini de yine videomun açıklama kısmında bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Bacak örerek çalışmamıza başlıyoruz. Önce sihirli halka yapacağız. İpimizi kendimize doğru çeviriyoruz. Kesişme noktasından sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi tığımı buradan geçireceğim. Halkanın içinden. Şöyle bir zincir çekerek burada sıkıştıracağım ki kaymasın ipimiz. Halkanın içine 6 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Minik ipi çekiyorum, sıkıştırıyorum orta noktayı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar spiral öreceğiz. Dönerek öreceğiz. Bir işaret kullanalım. Sıra başımızı kaybetmeyelim. Sıra 2. Her zincirin içine bir arttırma öreceğiz. Yani her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu sıramızda arkadaşlar zincirleri saydığınız zaman toplam 12 tane sık iğne olmalı. Şimdi sıra 3 ve sıra 6. Toplam 4 sıra. Her sırada 12 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Evet, birinci bacağımız hazır arkadaşlar. Şimdi burada saydığınız zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 sıra örmüş olmanız gerekiyor. Şimdi ipi burada bir zincir çekerek kısa keseceğiz. Bu bacağın aynısından bir tane daha örelim. İkinci bacağı da ördüm. Şimdi iki bacağı birleştireceğiz. 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Diğer bacağı alıyorum. Şimdi kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Buradan örmeye devam ediyoruz. Bu bacağın etrafını dolanacağız. 12 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Geldik ortadaki çektiğimiz iki zincire. Bu zincirlerin içine de 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 2.
Şimdi diğer bacaktayız. Buraya da 12 tane sık iğne öreceğiz. Buradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Ortadaki zincirlerin üstüne 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Böylece iki bacağı birleştirmiş oluyoruz. Şimdi özetlersek arkadaşlar, biz bu sırada ne yaptık? Önce birinci bacağın etrafı 12 sık iğne, ortaya 2 tane zincirlerin üstüne, sonra bu bacağın etrafına 12 sık iğne, yine ortaya zincirlerin üstüne 2 tane sık iğne ördük. Toplam bu sıramızda 28 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi bundan sonrasını dikkatli izleyin arkadaşlar. 6 tane sık iğne öreceğiz. Bakın buradan başlayacaksınız. Bu arada bir zincir var. O zincirin içine batmayı unutmayın, atlamayın. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buradan başlayarak öreceğiz. 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 13 ve 14. Şimdi bir sonraki boş zincirin içine buraya bir tane zincir kaydırma öreceğim. Şöyle. Bir tane zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Buraya 14 tane yine buraya kadar sık iğne öreceğiz. Nereden itibaren? Şuradan başlayacağız. 1 2 13 ve 14. Şimdi burada arkadaşlar dipteki zincirin içine bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Yine buraya üst kısma 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 13 ve 14. Şimdi bakın burada dibine, bu sıraların dibindeki zincirin içine bakın, buraya bir tane zincir kaydırma, bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Şimdi burada arkadaşlar yine 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 13 ve 14. Şimdi yine dibine, şu dipteki zincirin içine bir tane zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 13 ve 14. Yine dipteki zincirin içine bakın, buraya bir tane zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine buraya 14 tane sık iğne. 1 2 3 13 ve 14. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. 14 tane ördük. Dibine bakın, buraya dibine bir tane sık iğne örüyorum. 15. Devam ediyorum buradan örmeye. 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve son sık iğnem 28. Evet, şeklimizin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 12 sıra öreceğiz. 12 sıra, her sırada 28 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 12 sıra sonra buluşalım. Şimdi örgüye de nereden başlayacağınızı göstereyim. Bakın şu üstteki, buralara batmayın sakın, şu yan taraflara. Zinciri zaten görüyorsunuz. İlk zincir belli. Bu ilk zincirin içine batacaksınız. Buradan örmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. 12 sıra öreceğiz. 12 sıra sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsü de böyle olmalı. Şimdi içini elyafla dolduruyoruz. Özellikle bu bacak kısımlarını ve şekil verdiğimiz noktaları güzel ve dolgun düzelterek dolduralım arkadaşlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu bacak kısımlarını özellikle düzgün doldurmaya dikkat edin. Şu şekilleri iyi vermemiz gerekiyor. Yeni sıramızda 5 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane azaltıyoruz. 5 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 24 tane sık iğne olmalı. Evet, yeni sıramıza geliyoruz. 2 sık iğne öreceğiz. 1, 2, bir tane azaltıyorum. 2 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 18 tane sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 12 tane sık iğne olmalı. Şimdi geliyoruz arkadaşlar son sıramıza. Son sıramızda burada 6 tane azaltma yaparak bu deliği kapatacağım. Bu birinci azaltmam. Bu ikinci azaltmam. Üçüncü azaltmam. Dördüncü. Beşinci ve son azaltmamı öreceğim. Böyle örüyorum. İpliği dikiş için biraz uzun bırakalım, keselim. Şimdi bu tepe noktasını şöyle büzerek, dikerek kapatıyoruz arkadaşlar, delik gözükmesin. İpimizi de herhangi bir yerden çıkarıp şöyle kısa kesiyoruz. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi sırada şu önündeki yüzü var. Yüzünü öreceğiz. Gri iplik kullanacağım. Şimdi başlangıçta 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirin içinden itibaren örmeye başlayacağım. 6 tane sık iğne buraya öreceğiz. Zincirlerin içine. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bundan sonra 2 sıra daha
Her sırada 6 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, 2 sıra çalışmamı ben tamamladım. Şimdi bu pozisyondayken bir tane zincir çekiyorum. Buraya 2 tane sık iğne, köşeye 2 tane öreceğim. 2. Şimdi bakın, buraya bir tane sık iğne, yanındakine bir tane sık iğne. Yine köşeye geliyorum. Köşeye aynı yere 2 tane sık iğne öreceğim. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Köşeye aynı yere 2 tane sık iğne. 1 2. Dönüyorum yan tarafa. Yan tarafa 2 tane sık iğne. 1 2. Geliyorum köşeye. Köşeye aynı zincirin içine 2 tane sık iğne. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Başlangıçtaki zincirin içine, çıktığım zincirin içine sırayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpliği kısa keselim. Arka tarafta saklayalım. Evet, çalışmamız böyle arkadaşlar. Buradan siyah iplik bağlayacağım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar her zincirin içine bir tane zincir kaydırma öreceğim. Şöyle her zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Sizin çalışmanızın da hafif ön tarafının kabarık olması gerekiyor. Dikerken içini azıcık elyafla dolduracağız. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakalım, keselim. Şimdi yüzünü nereye dikeceğiz? Bakın, şu sırada azaltmalara başlamıştık. Azaltmalara başladığımız sıra. Onun hemen altındaki sıradan itibaren dikeceğiz. Dikerken dikkat edin, şöyle bastırıp dümdüz bu şekilde değil, hafif bunu bombeli yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle düzelteceksiniz. Böyle dikeceksiniz. Şekil vererek dikeceksiniz. Şöyle hafif bombeli durması gerekiyor. Şimdi nasıl dikiyoruz? İşte bir gövdeden alacağız iğnemizle. Şöyle bir gövdeden dikiyorum. Sonra buradan alacağım. Sonra bir gövdeden, sonra zincirlerden alıyorum. Göstermiş olduğum gibi düzgün bir şekilde düzelterek, bakın şöyle durması gerekiyor. Düzelterek sıra sonuna kadar oval bir şekil çizerek dikelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi sırada arkasındaki kutumuz var. Kutuyu öreceğiz. Buradaki kutuyu öreceğiz. Pembe iplikle örgümüze devam ediyoruz. Şimdi başlangıçta 11 adet zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. İkinci zincirin içine bir tane arttırma örüyorum. 1 2. Şimdi 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son zincirin içine bir tane arttırma örüyorum. 1 2. Zincirlerin diğer tarafına dönüyorum. 8 tane sık iğne
öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bu sıramızda toplam arkadaşlar 20 tane sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 9 sıra öreceğiz. 9 sıra, her sırada 20 adet sık iğne olacak şekilde örelim. 9 sıra sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi bunun içine arkadaşlar biraz elyafla dolduruyoruz. Dikeceğiz. İpliği dikiş payı bırakalım, uzun keselim. İçini de biraz elyafla dolduralım. Evet, şimdi bu açık olan kısmı şöyle karşılıklı dikerek önce bir kapatıyoruz. Ekranda göstermiş olduğum gibi sonuna kadar karşılıklı dikerek kapatalım arkadaşlar. Ama ipliği kesmeyelim, çünkü bu parçayı arka tarafa dikeceğiz. Şimdi arkaya bu parçayı dikeceğim arkadaşlar. Hemen şu sıraların başladığı yerden itibaren dikiyorum. Şöyle arkayı ortalayarak düzgün bir şekilde bir gövdeden alacağız. Şöyle bir tane de kutudan alacağız yan tarafından. Göstermiş olduğum gibi çevresini dönerek bir tur şöyle bir gövdeden bir kutudan alarak dikiyoruz. Etrafını dikelim ve çalışmayı tamamlayalım. Şimdi sıra geldi anahtarlık demirini takmaya. Birinci zincirinden demiri buradan dikerek tutturacağım arkadaşlar. Anahtarlık demirini de şu tepe noktasına dikeceğim. Siz istediğiniz anahtarlık demirini takabilirsiniz. Piyasada bir sürü çeşitleri var arkadaşlar. Ben en sade olanını, en ucuz olanını kullanıyorum. Şöyle burada birleştiriyorum. İpimi de başka taraftan çıkaracağım ve kesiyorum. Son bir dokunuşumuz kaldı. O son dokunuşumuz da şuraya ışık efekti vermek. Beyaz iplik alalım. Evet, ışık efektini de şu ön fanusta istediğiniz gibi çizebilirsiniz arkadaşlar. O da sizin zevkinize kalmış. İster kısa, ister köşeye, ister ortaya. Şimdi ben şuraya çizeceğim. Şöyle 2 sıra iple, hatta 3 sıra geçiyorum buradan. Sonra bu iplerin üstünden sarıyorum, bakın. İğneyle, iğnenin dibiyle yaparsanız daha kolay olur. İğneniz takılmaz. Sonuna kadar şöyle bir sarıyorum. Düzgün, sıralı, karmaşık olmasın. Şöyle düzgün bir şekilde saracağız. Evet. Hatta bir tane daha sarabiliriz. Evet arkadaşlar, çalışmamı böylece tamamlıyorum. İğnemi başka bir taraftan çıkaracağım. Böylece ışık efektini de çizmiş olduk arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Şimdi iplerimizi keselim ve temizleyelim. Evet arkadaşlar, böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Sizinle minik oturan bir Among Us anahtarlık yaptık arkadaşlar, böyle. Umarım bu tarifim de hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren
haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.